Herkese merhaba. Güzel bir gün değil mi? Aslında yağmurlu bir günün ortasındayız. Bir yağıyor, bir duruyor. Öyle bir gün ortasındayız. Bu hafta tamamen yağmur bekleniyor. Ege için bir bereket, Dikili için bir bereket. Gayet güzel, aman yağsın. Dikili Gazipaşa taraflarındayım sahilde. Bademli tarafına doğru. Dikili'nin çıkışı. Yağmur biraz durunca hemen arabaya atladım, buraya geldim ki çekim yapabileyim. Çünkü drone da uçurmak istiyorum bu bölgede. Yağmurlu bir havada tabii olmuyor bu işler. Şimdilik hava güzel bakalım. Sizlere sorardım hep nerede çekim yapmamı istersiniz? Dikili'nin hangi mahallelerinde, hangi bölgelerinde diye. Bir takipçimiz denize bakan evler, yine Barışkent sitesi videomda, yorumda söylemişti. Eskişehirliyim demiş Nilüfer Hanım. Gazipaşa'da Seçkinler sitesinde evimiz var. Hasret gidermemiz için oralarda video çekebilir misiniz demiş. Efendim oradayız. Şimdi oraya doğru çıkacağım. Yokuş bir yol. Bu site tam dağın dibinde. Dikili'nin çıkışında, yine buraya çok yakın. Ama biraz yokuş yürüyeceğim. Aklımda da vardı zaten, hiç oralarda video çekmemiştim. Önce dedim bir sahilde merhaba diyeyim. Ondan sonra da yukarılara çıkalım hep beraber. Bulutlar çok güzel bugün. Burada bu şeyleri hep kullanıyorlar. Adlarını hiç bilemiyorum bunların. Rahat oluyor. Biraz yaşlı insanlar için kolaylık sağlıyor. Bugünlerde, bu aylarda benim buraya gelişimin 5. yılı olacak arkadaşlar. 5 yıl, koskoca 5 yıl geçti bile. Ve artık Dikilili oldum sayılır. Biraz bunun üzerine de konuşmak istiyorum bu videoyu çekerken. Ege Rüyası üzerine. Bir Ege Rüyası adına zaten buralara geldim. İstanbul'da her şeyi bırakıp artıları neler, eksileri neler, biraz konuşalım istedim. Ege Rüyası. Adı üstünde. Rüya. Gerçeklik payı kişiden kişiye göre değişir. Hepimizin hayalidir. Bir Ege kasabasında yaşamak. Denize yakın olmak. Çok fazla insanın olmadığı. Ege şehirlerinde ya da kasabalarında, köylerinde yaşamak. Buraları yazın tabii dop dolu. Tatil amaçlı gelince bambaşka bir Ege portresi çıkıyor tabii. Ama yaşayınca durum tamamen farklılaşıyor arkadaşlar. Bunu da hep söylerim. Yaşamak ayrı, tatile gelmek apayrı bir durum. Yazın tabii tatil amaçlı geliyoruz. Paramız cebimizde. Hesabımızı, kitabımızı yapıyoruz. Ona göre otelde, pansiyonda ya da yazlık evimizde neyse ona göre kalıyoruz. Güzel güzel yemelerimiz, içmelerimiz, denizlerimiz, koylarımız vesaire yapıyoruz. Nedir bu? Denize açılıp koyları ziyaret ediyoruz. Güzel güzel anılarla ayrılıyoruz. Ama burada yaşamak bu değil tabii. Bambaşka. Burası da yıkılmış bu arada.
Ne olmuş buraya böyle? Burada bir kahve vardı. Yıkmışlar. Allah Allah. Buralarda yazın akşamları, gündüzleri böyle insanlar sandalye atar, şemsiyelerini kurar. Buralardan denize falan girer. Çekirdek çitletir. Bir şeyler atıştırır. Öyle bir nokta burası. Manzara güzel böyle. Tabii 5 yıl önce ilk geldik. İstanbul'un gürültüsünden, karmaşasından kaçtık geldik. Taşındık, eşyalarımızı yerleştirdik ve güzel bir kahvaltı edelim. Ben İstanbul'da normal çeşmeden su kullanırdım. Hemen çay demledim. Güzel böyle pazardan aldığımız güzel kahvaltılıkları hemen masaya hazırladım. Çayı bir demledim, ondan sonra çayı bir koydum. Ana, çay bulanık. Ne tadı var ne şeyi. Renk kötü. O an anladım zaten buranın sularının çok kireçli olduğunu. O günden sonra hep satın su tabii. Sürpriz bir. Sonrasında kahvaltı tekrardan demledim tabii, su ısmarlayıp tekrardan çay demledim. Böyle daha iyi oldu. O ekmeğimiz, köy ekmeğimiz ne kadar lezzetli. O domatesi, biberi, salatalığı ne kadar lezzetli diye şapırdata her gün balkonda manzaraya karşı güzel güzel kahvaltılar böyle. Yavaş yavaş eksikleri evin, elektrikti, suydu, şuydu buydu, ne bileyim çamaşır makinesinin bağlanması, şuydu buydu, bir sürü ıvır zıvır tabii. Bunlarla ilgili yetkili kişiler arıyorsunuz. Bunu da kolay kolay bulamamıştık. Bunu hatırlıyorum 5 yıl öncesinden. Bulsam işi yarım yapanlar mı dersiniz? İşini beceremeyenler mi dersiniz? Yani birçok problemle karşılaştık. O anlamda. Bir kere şu anda günümüzün en önemli şeylerinden birisi internet. Yani eve taşınmışsın. İstanbul'daki internetimi buraya aktarmak istiyorum. Benim bütün internet, televizyon, TV kanalları ve telefon hep bir sağlayıcıdan diyorlar. Direkte yer yok. Direkte yer yokmuş. Aylarca bekledik. Dediler ki hani ara ara gelin, sorun. Boşluk olduğu anda sizin eve bağlayacağız internetinizi. Aylar geçti, yok. Ne yaptım bu arada? Burada yerel bir internet sağlayıcı var. Uydudan alıyor. Kablo yok, bir şey yok. Herhangi sokaktaki direklerden internete bağlı değil. Direkt uydudan alan bir yerel bir internet var. Biraz daha hızı düşük. Ama gayet de işime yaradı. Ona başvurdum. İlk başlarda onu kullandım. Sonrasında baktım bir gün karşı komşum taşınıyor. O dedim, taşınıyor. O zaman bunlar internetini direkt iptal edecekler. Hemen koştum internet sağlayıcıya, dedim böyle böyle. Bakın bakalım tekrardan var mı yer? Artık kaç ay geçti, 3 mü 4 mü hatırlamıyorum. Evet dediler, var. Ondan sonra bağladılar. Tabii İstanbul'daki hız yok. İstanbul'daki o süreklilik yok. Çok kesintiler oluyor. Yağmur, çamur oluyor. Anında kesintiler yaşanıyor. Bu zaten bir sorun. Hani home office çalışma dersiniz. Ege'de yaşayıp evimden çalışayım falan, öyle bir şey zor oluyor yani. Kesinti çok yaşanıyor. Böyle bir problemle karşılaşmıştım o zamanlar. Zaman geçiyor. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. İnsanları tanıyorsunuz.
Burada yaşamı tanıyorsunuz. Altyapıyı görüyorsunuz. Birçok şey zamanla rayına oturuyor yani kafanızda. Zaten Ege'de herhangi bir yerde, sadece Dikili için konuşmuyorum. Yani altyapı beklemek rüya gibi bir şey. Dikili için konuşuyorum şu an. Her yer çamur oluyor. Birçok videomdan görüyorsunuz zaten. Bir mahallede doğalgazımız var. Burada Gazipaşa'da. Onun dışındakilere daha yeni gelmeye başladığı yıllar sonra. Sokaklar kazılıyor. Ama o kazılan yerin doğru düzgün bu parke taşlarını tekrar örme yok. Direkt üzerine böyle toprak gibi bir şey örtüyorlar. Ondan sonra siz bu çukurlardan arabanızla geçmeye çalışıyorsunuz. Yağmur çamur oluyor, çukuru görmüyorsunuz. Sonra arabanız bozuluyor. Tekeriniz patlıyor. Yani benim birçok kere başıma geldi. Birçok kere tekerimiz patladı bu nedenle. Buradaki çukurlar yüzünden. Yani işin özü, sorunlar yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Ara ara konuşmaya devam ederiz. Şimdi ben yavaş yavaş yukarı çıkayım. Seçkinler sitesine doğru. Burada zaten Dikili Belediyesi sosyal tesisleri var. Hemen buradan giriyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bu mahalleye de bir iki kere geldim. Yazın çalıştığım yerde bir arkadaşım var. Onun evi de hemen burada. Onu bırakmaya geliyordum. Yoksa onun dışında gezmeye gelmedim. Hoş gezilecek bir yerde yok burada aslında. Hep yaşam alanı, evler var. Bir de yukarıda işte seçkinler sitesi var. Onun dışında bir şey yok. Ama istendi. Ben de sizi gezdiriyorum. Hani belki ileride bu taraflarda yaşanır mı yaşanmaz mı bunu görmek adına istemişsinizdir. Görmek istersiniz videoyu bu şekilde. Ben de size göstereyim. Gidelim, yürüyelim ve kanaatimize varalım. Burada yaşanır mı yaşanmaz mı? Şimdilik güzel. Çünkü bir de şu var, burada Dikili'de denize doğru en güzel manzaralar bu mahallede. Sakin şu an. Ne yapıyorsun lan? Otobüs durağı da varmış. Demek ki otobüs de geliyor buraya. Buradan direkt aşağı iniliyor sahile. Nereden gideyim? Hadi şuradan gidelim. Asırlık zeytin ağaçları da var aralarda, kaldırımlarda. Demek ki buraları zamanında zeytin tarlalarıydı. Yokuş çıkınca biraz soluklarımı da duyabilirsiniz. Mikrofonda olunca. Buraları hala boş tabii. Şu tabak dikkatimi çekti de çok güzel. Kırılmış ama atmışlar. Deseni hoş. Siteler karşısı mı acaba? Bakalım çıktıkça göreceğiz. Çıt yok şu an. Bir çarşamba günündeyiz. Ocağın son haftası. Ocak ayının. Evet, yukarı doğru çıkalım.
Az önce bulunduğum yer buradan gözüküyor. Ve en sağ taraftan gitmeye karar verdim. Burada böyle dubleks evler var. İkiz villalar. Çoğunluğu boş. Ya da tamamen yazlık niyetine kapalı yani. Panjurlar hep. Bu evlerden sonra da site tarafına geçeceğim. Geçebilirsem o da. Çünkü buradan duvar gördüm. O nedenle bu sokaktan gitmeye karar verdim. Ama bayağı bir gidiyor bunlar. Yabancıların siteye girmesi yasak değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan geriye doğru gidiyor bu site. Burası bir site olarak yapılmış. Bu dubleks evler. Yalnız manzara güzel çünkü. Direkt zeytin tarlalarının üzerinde olduğu için bu siteler harika bir manzaraya sahip. Bayağı da bir yokuş bu arada. Ne haber? İyi misin? He? İyi misin? Güzelim kaçma. Ben seni rahatsız etmeyeceğim. Harika bir manzara. Yokuşun sonunda da lüks bir ev var. Bir kişiye mi ait? Bir site niteliğinde mi? Bilemiyoruz. Yordu yokuş. Benim ev bayağı bir geride kaldı. Dağların öteki tarafında. İyi ki montumu giymemişim. Yoksa pişerdim resmen. Yokuşa bakın. Yokuşu anlamanız adına şöyle biraz tam düz çekim yapıyorum ve yokuşu görebilirsiniz böylece. Burada da evler güzelmiş. Sakin. Burada bitiyor sokak. Ve bu noktada siteler başlıyor. Seçkinler sitesi. Ama buradaki evlere bayıldım. Çok güzel buradaki evler. Yoruldum. Dubleks evlerin bahçeleri falan gayet güzel. Çok hoş. Hafif böyle merdivenlerle çıkılıyor. Yukarıda kalıyor sokaktan. Gayet güzel. Raks evlermiş bu evlerin adı. Şimdi bu taraftan sitelerin diğer tarafına gideyim. İçeri girebilir miyim bilmiyorum. Sonra demesinler bana sen kimsin? Ne arıyorsun burada? Bu arada bu Raks evlerin güvenliği falan da var. Onu gördüm şimdi. Demek ki bayağı lüks bir site. Bu dubleks evlerin. Acaba hangi yıllarda yapıldı bu binalar? Galiba 90'lar falandır herhalde. Çünkü yapılar onu gösteriyor azıcık.
Çok dip dibe değil yani evler, apartmanlar. Buradan sonra da ev yok. Basketbol sahaları var. Buraya ne diyor? Çıkmaz sokak. Direkt dağa başlıyor buradan. Hafifçe şöyle bir çıkayım. Şurada ne var diye ona bakacağım. Burada okaliptüs ağaçları var. Buralarda yaşıyorsanız bu dağlarda yürüyüş yapabilirsiniz. Mesela. Ay koyunlar ve inekler. Ay koyun yokmuş, inek varmış. Koyun zannettim o gri olanı. Şurada da bir çiftlik var sanki. Gördüğüm kadarıyla. İneklere bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane inek. Otluyorlar. Ne yapıyorsunuz lan? Manzara bu. Şimdi en son videomda köpek gezdirirken şu ilerideydim. Orada bir sitenin oradaydım. Hastaneyi falan göstermiştim. Bakın buradan da gözüküyor hastane. Barışkent sitesi gözüküyor buradan. Hemen Çandarlı yolu alt tarafta. İleri doğru gidiyor. Güzel bir nokta. Gördüm buradan da o çekim yaptığım yeri. Çünkü o köpekleri aldığım siteyi görüyorum buradan. Evet. Aşağıda başladığımız sohbete gelecek olursak tekrardan. Yani bu 5 yıl birçok şeyi gösterdi, öğretti. Ege rüyasının bir hayal olduğunu anlamamıza vesile oldu yani. Yani %100 de olumsuz diyemem görüşlerimin. Her halükarda burada yaşamaktan memnunum. Doğasını bir kere çok seviyorum. Dikili'nin kilometrelerce Ayvalık'a kadar uzanan plajlarının, denizlerinin olması mükemmel bir şey. En büyük artısı buranın bu. İkinci olarak havası çok güzel. Astım hastaları için birebir bir havası var buranın. Temiz, rüzgarlı da olduğu için yani sanayi de olmadığı için hava sürekli sirkülasyona uğruyor ve temizleniyor. Ardımız zaten buradan gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor. Diğer tarafta kalıyor. Kozak Yaylası. Bu dağlar, çam ormanları. Oralardan bol bol oksijen. Bu tarafta hakeza. Yine dağlar, ormanlar. Tertemiz bir havası var. İyi de öldür, hakkını yeme demişler. Artıları da gayet fazla yani bu bölgenin. Nerede yaşarsak yaşayalım. Dikili'de, Foça'da, Ayvalık'ta, Urla'da, Sığacık'ta, Kuşadası'nda ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde problemler hep olacaktır. Orası kesin. İnsanla ilişki her daim olacak. Olumlu ya da olumsuz. Yani yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnız kalamıyoruz. Mutlaka birileriyle muhatap olmak zorundayız. Her halükarda. Hani ben hep derim ya, beni dağ başına koyun bir çiftliğe. Ben orada yaşayayım koyunlarımla, kuzularımla, köpeklerimle, kedilerimle. İşte bunlar sadece hayal aslında. Yani bunlar zor. Yani toplumdan kaçamazsınız. Herkes herkese mahkum.
Mecburuz birbirimize. Bu arada şurada bayağı bir fıstık çamı ormanı gibi bir yer var. Yüksek ihtimal birine ait orası çünkü çitlerle çevrilmiş ama çok güzel. Ben sevdim bu mahalleyi. Düşünülebilir yani yaşamak için. Hep söylerdim yani bizim sokak Dikili'nin en güzel sokağı. Yaşamak için ideal bir yer derdim Dikili'de ama burası da gayet güzel. YouTube'dan ve Instagram'dan hep birçok insan bana hep sorarlar. Oradan ev almayı düşünüyorum, orada yaşamayı düşünüyorum. Fikrinizi merak ediyorum. Tek tek cevap vermektense bu mesajlara böyle hem bu siteyi gezdireyim dedim size, bu bölgeyi gezdireyim, yeni bir yer görmüş olalım hep beraber, hem de fikirlerimi açıkça sizlere söyleyeyim dedim. Umarım yardımcı olabilirim ve yardımcı olabiliyorumdur sizlere. Kimsenin fikrini değiştirmek istemiyorum. Kimsenin yoluna girmek istemiyorum. Yolunu değiştirmesine vesile olmak istemiyorum. Hayat her yerde hayat. Bunu genele vuracak olursak, yaşayacaksak problemler her yerde yaşarız. Yaşayacaksak güzellikler gene her yerde, her ilde, her köyde yaşarız. Yani aslında biraz da şunu fark ettim. 5 yıllık tecrübeyle ve hayatımın geri kalanındaki tecrübem ile yaşadığımız yeri güzelleştiren biziz. Biziz ve en önemlisi de etrafımızdaki dostlar. Dostlarla güzel oluyor. Nerede yaşıyorsan orası. Çöplükte dahi yaşasan o çevren ile orayı cennet bahçesine çevirmek gene bizim elimizde oluyor. Yaşadığımız yeri güzelleştiren biziz aslında. Hani önceliklerimiz vardır. Deniz dersin, dağ dersin, orman dersin, çiftlik dersin. O seçenek tamamen bize bağlı. Benim için deniz ve doğaya yakın olmak, aynı zamanda kasabadan ya da şehirden de uzak olmamak önceliklerim bunlar. Her ne kadar tek başıma yaşayayım diye bir arzum olsa da bu bir hayal tabii. Antiparantez. Bu arada burnuma buram buram tezek kokusu geldi. Ha, bu arada ben tezek kokusunu çok severim. Hiç şey algılamam yani. Oo ne iğrenç bir koku bilmem ne demem. Köyden de gelme biri olduğum için severim bu kokuyu. Zamanında köyde bizim kerpiç bir evimiz vardı ki hala var. Her ne kadar şu an dışın beton olmuş olsa da sıvaması. İç kısmı hala kerpiçtir. Zamanında dış kısmı da kerpiç olunca dökülüyor zamanla, yağmurla, çamurla. Onlara böyle tezek, taze tezek, saman, toprak, bunlarla sıvı hazırlardık yani. O yüzden hiç tiksinmem. Severim ben bu kokuyu. Öyle işte arkadaşlar. Yaşadığımız yerleri cennete çeviren bizleriz yani. Kanaatim bu. Yoksa her yerde yaşanır. İnekçiklere yaklaşmak istiyorum biraz. Hello. Ben kaçma. Nereye gidiyorsun? Gel buraya dana. Kaçma. 1, 2, 3, 4. Diğeri de 5. Gidiyor oradan.
Buralardan da su akıyor. Dağlardan gelen sular aşağı doğru gidiyor. Siteye devam edelim biz. Biraz da buradan drone görüntüleri. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla burası da Barış Kent gibi. Belki de aynı dönemde yapıldı buraları da. Eski yapılar olmasına rağmen yaşanılası bir yer olduğunu düşünüyorum buranın. Bir apartmanlar birbirinden uzak mesafedeler. Hiçbir tanesi diğerinin manzarasını kapatmıyor. Belki şu vardır, orman tarafına bakan daireler ve deniz tarafına bakan daireler. Artık bütçeye göre seçim yapılabilir. Ve kaç katlı bunlar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 katlı. Binalar 5 katlı. O yüzden çok yüksek değil. Zeminin de sağlam olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü dağ tarafında olduğu için kayalık üzerine yapılmış bir site olsa gerek burası. Şimdi geçebilirsek bakalım bir de sitenin içinden geçelim. Eğer mümkünse. Hoş geçeriz herhalde. Yani sorun olacağını düşünmüyorum. Ne olacak yani? Yüksek güvenlikli siteler değil sonuçta.
Şuradan şöyle bir girmek istiyorum. Bir bahçeyi çekmek istiyorum. Palmiyeler, karabiber ağaçları, çam fıstıkları, kaktüsler, zakkumlar. Bir şeyler, asma var. Yeni Dünya, Malta Eriği. Site içerisinde oyun parkı bile var. Yukarıdan gördüğümüz kadarıyla havuz da var. O hangi tarafta kalıyor emin değilim şu an. Balkonlar geniş ve güneş alan bir yer burası. Her ne kadar dağın kenarında kuzey tarafına bakan siteler de olsa, kuzeyli nasıl bakıyor burası? Şimdi doğu ve batı tarafına doğru yöneliyor apartmanlar ama buradan kuzey tarafından da buradan güney tarafından da güneşi harika bir biçimde alıyor. Yazın güzel olur. Kışın da güzel, yazın da güzel. Sokak tarafı zaten çam fıstıklarıyla dolu. Eski evlerin, eski apartmanların avantajı şu. Yeni yapılan evler küçücük oluyor. Ama eski 2000 öncesi yapılan yapılarda böyle daireler geniş oluyor. Şimdi böyle bir koltuk attığınızda tamamen salonu kaplayan evler yapılıyor yani. Bir de mutfak, Amerikan mutfak oluyor, salonun içerisinde oluyor. Ne kaldı bana? Hiçbir şey. O bakımdan buralarının da geniş olacağını düşünüyorum. Keşke girebilsem ama tanıdığım da kimse yok burada. Burada çamlığa da şeyler yapmışlar, böyle banklar oturmak için yazın. Herhalde akşamları yazın gelip çaylarını, kahvelerini yudumluyorlar hanımlar, beyler, çocuklar artık. Basket sahasında da çocuklar basketlerini oynuyordur, gençler. Bakın, gerçi yıkılmış biraz ama burada mangal bile yapmak için yer yapmışlar. Çeşme de var. Şu anda çalışmıyor. Belki yazın çalışıyordur. Şey de var, elektrikler de var. Yazın mutlaka aktive ediyorlardır. Kullanılsın diye. Site sakinleri için. Piknik için buraya geliyorlardır. Uzaklara da gitmeye gerek yok. Yine doğanın kalbindesin yani sonuçta. Şu çam ormanına doğru bakmak istiyorum bir. Koyunlar falan otluyor. Evet, burası özel bir arazi belli. Tamamen çitlerle çevrili. Çok güzel ya. Ben olsam burada yaşardım. Keşke benim olsa bir tanesi. Tabii denize bakan tarafı da isterdim. Çok şey istiyorsun diyeceksiniz ama duamızı geniş tutmamız gerekiyormuş. Tam olarak ne istediğimizi bilmemiz, söylememiz gerekiyormuş ki ona göre dua kabul olsun Allah tarafından. Deniz gözüküyor bakın. Havuzu gördüm. Havuz buradaymış. Görünüyor buradan havuz. Bir girsem mi acaba buradan? Hadi buradan girelim ya. Diğer taraftan gitmeyeyim. Buradan gideyim daha mantıklı. Hem kestirme olur benim için hem de havuz tarafını görmüş oluruz. Bir Allah'ın kulu yok. Biri çıkacak, ne yapıyorsun sen burada diyecek diye endişeleniyorum. Kafeleri de varmış kendi içlerinde. Havuz dediğim zaten süs havuzuymuş. Yüzme havuzu değil. Bakın demek ki burada yazın çay kahve içmek için bir yer yapılmış. Güzel. Ferah yani ya. Hoşuma gitti benim. Açıkçası. Tam bir aile yeri. Bakın bütün bu tarafa bakan daireler hepsi denize bakıyor. Diğer taraf
Dağ tarafına, Çandarlı yolu tarafına. Bunların artı tarafı dağa doğru bakıyor. Bunlar da Çandarlı yoluna doğru bakıyor. Burada seçkinler kütüphane ve toplantı salonu varmış. Güzel, gayet kültürel etkinliklerin de olduğu bir yer. Bakkal varmış. Şu an açık mı? Değil, kapalı şu an. Kuşum, ne güzelsin sen. Sen Seçkinler sitesinin kedisi misin? Sen birine mi aitsin? Sokakta mı yaşıyorsun? He? Merhaba. Hadi pati ver bana. Merhaba, pati ver bana. Kediler güneşleniyor. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? İzin verirsen bir fotoğrafını çekebilir miyim? Pis, 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 pis. Burası böyle. Gerçekten sevdim ben burayı. Çok ferah ya. Aşağıdan gelirken o dedim bu binalar dip dibe ama değil. Çok mesafe var aralarında. En önemlisi o benim için. Benim arzum o yönde. Atatürk heykelini de koymuşlar. Nasıl çıkacağım buradan? Böyle. Evet, Seçkinler sitesinden çıkalım. Siteden çıktım, yeter. Buradan da ayrı bir sokak. Yine devam ediyor diğer tarafa doğru site. Barış Kent sitesi biraz şehrin içinde kalıyor aslında, Dikili'de. Burası biraz daha kenarda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye ben orada 5 saydım? Burada 6 kat görüyorum. Orada 5 saymıştım. Burada 6 kat görüyorum. Hemen sokağın bu tarafı görüyorsunuz. Dubleks evler. O diğer site. Videonun başında geçtiğimiz yer. Güzel. Memnunum bu mahalleye geldiğime. Nilüfer Hanım'a da ayrıca teşekkür ederim. Ve kendisine, Eskişehir'e selamlar olsun. Beni buraya yönlendirdiği için kendisine teşekkür etmek isterim. Güzel yani. Minik kuş. Başak sitesi. Burada da Başak sitesi varmış. Neresi tam anlamıyla bilmiyorum. O buradaki dubleks evlere de Başak sitesi deniyormuş. Böyle geniş bir meydanı var buranın. Burası Başak sitesiymiş, Akhisar. Ortada da bayağı bir geniş alanları var yani, herhalde havuz falan da vardır. Dikili'nin Gazi Paşa Mahallesi'nden, Seçkinler sitesinden de bu kadar arkadaşlar. Herkese selam ola. Bir sonraki videoda. Ki yüksek ihtimal gene Dikili'de olacak. Görüşmek dileğiyle. Varsa istediğiniz, çekim yapmamı istediğiniz bir mahalle, bir bölge, bir site, kalkar giderim, emin olun. Kendinize iyi bakın.